Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mısır'ın yeniden bölünme sürecinde tekrardan kendilerini toparlama imkanını oluşturma zemininden bahsedeceğiz bugün. Nemrut'tan sonraki dönem, yani Nemrut'un yaşadığı dönemde yaşanmış bir olaydan bahsediyor olacağız. Nemrut krallığının güçlendiği bu dönemde Mısır'ın yeniden kendine geliş sürecinden konuşuyor olacağız. Bunun için de Harut ve Marut kıssasından bahsetmemiz gerekiyor. Zira Mısır'ı ayağa kaldıran bu iki meleğin getirmiş olduğu değerler. Allah-u Zülcelal Kur'an-ı Azimüşşan'da Bakara suresinde 102. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ve tuttular Süleyman'ın mülkü konusunda şeytanların uydurduğu şeylerin ardına düştüler. Oysa Süleyman inkar etmemişti. Fakat o şeytanlar inkar ettiler. İnsanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut adındaki iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi biz ancak bir imtihan için gönderildik. Sakın sihir yapmayı caiz görüp de inkarcı olma demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. İşte bunlardan kişiyle eşinin arasına ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat kim Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar veremezdi. Kendilerine zarar verecek ve yararı olmayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki her kim onu satın alırsa onun kesinlikle ahirette bir nasibi yoktur. Bunu elbette biliyorlardı ama kendilerini karşılığında sattıkları o şey ne çirkin bir şeydi, keşke bilselerdi. Harut'la Marut hakkında Allah-u Zülcelal'in Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği bu ayet-i kerime onların Hz. Süleyman devrine kadar ulaşan bilgisinden bahsettiği gibi Babil'de görevlendirdiklerini açık bir dille ifade ediyor. Ancak Bakara suresinin 101. ayet-i kerimesi, yani bu ayetin öncesi şu ifadeyle bir beyanat sunuyor ki Harut'la Marut'un uzun yıllar boyunca dünyada kaldıklarını işaret ediyor. Allah-u Zülcelal Bakara suresi 101. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ayrıca Allah tarafından onlara ellerindeki kitabı doğrulayıcı bir peygamber gelince o eski kitap verilenlerin bir kısmı Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına attılar. Sanki kendileri bilmiyormuş gibi. Peki ayrıca beyanatını nasıl tamamlıyor Allah Zülcelal? O da Bakara suresinin de 101. ayet-i kerimeden öncesi 100. ayet-i kerimede şöyle ifade ediliyor. O fasıklar hem bunları tanımayacak hem de ne zaman bir söz üzere anlaşma yapsalar her defasında mutlaka içlerinden bir grup o anlaşmayı bozup atıverecek, öyle mi? Hatta küçük bir grup değil, onların çoğu anlaşma tanımayan imansızlardır. İmansızlık ikliminin yaşandığı en keskin dönemlerden bir tanesi biliyoruz ki Hz. İbrahim Efendimizin dönemidir ki putperestliğe vermiş olduğu büyük mücadeleyle yeryüzünde paganizmin kalıcı bir din olmasını engellemiştir. Hz. İbrahim Efendimiz'e döneminde yaşamış olduğumuz bu süreçte Mısır'ın yeniden ayağa kalkıyor olması ve Hz. Musa kıssasında Mısırlı sihirbazların elinden çıkan aklımızın şimdiki boyutuyla alamayacağı unsurlar bizi bu noktadaki düşünceye götürüyor. Allah-u Zülcelal Harut'la Marut'un öğretme sürecindeki kötülük beyanatının sürekli olarak Süleyman Aleyhisselam'a kadar devam ettiğini gösteriyor. Anlıyoruz ki Hz. Süleyman'a ulaşan bu bilgi Mısır üzerinden gerçekleşiyor. Peki Babil'den başlayan bu süreç Mısır'a nasıl ulaşmış olabilir? Gelin bugün onu tamamlıyor olalım. Nemrut'tan kaçan iki tane keşiş yolculukları esasında Mısır'a gelmeden evvel, ki Mısır artık bir dağılım süreci yaşamıştı Deniz Savaşı'ndan sonra, bir yerde dinleniyorlar. Bu dinlenmeleri esasında ise bir mağara ağzı görüyorlar. Gecenin ürkütücü karanlığından buraya sığınarak geceyi orada geçirmeyi planlıyorlar. Bu mağaranın içerisinde ise bir anda taşların renklerinin değiştiği şekiller oluştuğunu görüyorlar. Bu şekilleri görünce bu mağarada ne olduğunu merak ediyorlar. Kalın bir taş duvarın arkasından gelen sesler Harut'la Marut'a ait. Harut'la Marut
Bu mağarada daha önce beyan ettiğimiz süreçten uzaklaşınca insanlar onlara ulaşmasınlar ve Allah Azze ve Celle onları tekrardan geriye çağırsın diye beklemekteydiler. Elbette ki bu süreci yine Siyer-i Nebi haricinde bambaşka bir kitapla anlatmak lazım. Yine özetiyle ifade etmeye gayret ediyoruz. Çünkü Mısır'ın nasıl ayağa kalktığını anlatmamız lazım. Bu iki keşiş Harut'la Marut'un olduğu mağarada onlarla karşılaşıyorlar. Harut'la Marut, bizi duymayın, bu mağaradan çıkın, yanımızda bulunmayın. Zira bizden öğrenecekleriniz sizi mahveder buyuruyorlar. Onlarsa hayır, bize anlat, biz Nemrut'tan kaçanlarız. Gittiğimiz yerde yeniden adaleti tesis edecek, Mısır'da kendimize bir imkan bulmaya çalışanlarız. Hem biz keşişiz, putlara tapmayız buyuruyorlardı. Harut'la Marut'sa bizden öğrendiklerini sizi yoldan çıkartır. Çünkü siz bir peygambere iman etmiş değilsiniz. Her ne kadar puta tapmıyor olsanız da nihayetinde anlayışınız, bilgileriniz bizim size vereceğimiz bilgiler karşısında ezilirsiniz buyuruyorlardı. Bu iki adam oldukça rica ettiler tabiri caizse. Harut'la Marut da Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdikleri imtihan vesilesi olması için bu ikisine kelamı anlattılar. Bu kelam geldikleri Mısır'da iki keşişi çok önemli bir noktaya ulaştırmıştı. Ellerinde tuttukları taşı altına çevirebilme, insanları bir bakışla etkileyebilme, etrafındaki insanları bir anda bir araya getirip onlarla akıl almaz işler yapabilme sürecine götürmüştü. Bu Mısır halkını bu iki keşişin etrafında toplamıştı ki bu iki keşiş daha sonra Firavun ailesiyle bir araya gelecek ve Firavunluğun kuruluş sürecini yaşatacaklardı. Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede beyan ettiği gibi Firavunlar elbette yıkılacaklardı. Hz. Musa elbette o topraklara gelecekti ve Hz. Süleyman'a kadar bu bilgi bu şekilde aktarılıyor olacaktı. Ancak Harut'la Marut'un bu son bilgi verdiği iki isim ki bu mağarada daha sonra Hz. Süleyman Efendimiz döneminde mağara tamamen kapatılmış oldular. Bu bilgi Mısır bölgesinin kendisine gelmesi için en önemli unsur oldu. Tabii ki bu tarihsel süreçte kısa bir zamanda Mısır'ın harekete geçiriyor olması Nemrud'u da tuhaf bir zemine götürmüştü. İnsanların bir anda bu kadar hızlı değişimi ona garip gelmişti. Aynı zamanda bu iki keşişin oldukça ehemmiyetli olması putperestler tarafından bunların da putlarını yapılması gerekliliğini ortaya koymuştu. Bu gereklilik ise Nemrud'un dikkatinden kaçmıyordu. Çünkü dünya çapında sadece kendi putunun varlığının ehemmiyetini ortaya koymaya çalışan Nemrut, karşısında büyüyen Mısır'dan haber aldıkça sinirleniyor ve öfkeleniyordu. İki devlet arasında bu ileride çekişmeye dönüşecek olan süreç elbette dinler tarihi açısından bakılsa paganizmin daha büyük bir temellendirme şekli olarak karşımıza çıkacaktır. Karşımıza çıkan bu unsur artık Mısır'ın da bir medeniyet oluşum sürecini oluşturuyordu. Ama hiçbir şey göründüğü gibi kalmayacak, kelime-i tevhid inancı yeniden insan hayatında merkez hükmüne getirilecekti. Ve o topraklarda Hz. İbrahim Efendimiz de bundan mesuliyet taşıyan. Bu mesuliyetle beraber Harut'la Marut'un Mısır'ı ihya çalışmaları oldukça etkili olacaktı. Ama bu etkinin bir de siyasal boyutu var. Bu siyasal boyutuyla beraber bir de Ege sahillerini etkileyecek olan Lokman Hekim meselesi var. İşte o ikisini de yarın anlatacağız Allah nasip ederse. Bugün kalın sağlıcakla.